Duygu'nun hikayesine geçmeden önce onun anne ve babasından biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü Duygu'nun yaşayacaklarını anlamak için nasıl bir ailede doğduğunu bilmek bizim için önemli. Annesi Süreyya, daha 15-16 yaşlarındayken babası Mehmet Ali ile tanıştı. Mehmet Ali de o sırada 18 yaşındaydı ve üniversite okuyordu. İlk kez köylerinde yapılan bir mevlütte karşılaştılar. Orada tanıştılar, konuşmaya başladılar ve kısa sürede aralarında bir ilişki oluştu. Bu ilişki de çok uzamadan ailelere yansıdı. Sonrasında klasik süreç başladı. İsteme oldu, söz kesildi, nişan yapıldı. Ama nişan devam ederken Mehmet Ali'nin üniversitesi de devam ediyordu. Daha 2. sınıfa geçti ve önünde uzun bir eğitim süreci vardı. Bu durum Süreyya'nın babasını rahatsız etti. Çünkü kızını yıllarca nişanlı bekletmek istemedi. Bu çocuk okuyacak, daha çok var diyerek bu ilişkiye karşı çıkmaya başladı. Ve bir noktadan sonra nişanı attırdı. Ama Süreyya ile Mehmet Ali birbirlerinden kopamadı. Bu durumu kabullenemediler. Süreyya sonunda bir karar verdi ve Mehmet Ali'ye kaçtı. Kaçtıktan sonra Süreyya, Mehmet Ali'nin ailesinin evine yerleşti. Yani artık onunla birlikte aynı evde yaşamaya başladılar. Bu evde kaynanası, kayınpederi ve bir de görümcesi vardı. Özellikle görümceyi burada aklınızda tutmanız önemli. Çünkü ilerleyen süreçte hikayede çok büyük bir etkisini göreceğiz. Süreyya'nın içine girdiği ev, aslında Duygu'nun büyüyeceği ortamın temelini oluşturmakta. Ve bu evin dinamikleri, ileride Duygu'nun hayatını doğrudan etkileyecek. Süreyya bu evde, sessiz, sakin bir kayınpeder, oldukça huysuz bir kaynana ve narsist bir görümceyle birlikte yaşamaya başladı. Evde gelin olduğu için yemek, temizlik gibi bütün sorumlulukları o üstlendi. Günün büyük bir kısmını ev işleriyle geçiriyordu. Ama mesele sadece fiziksel yük değildi. Süreyya aynı zamanda kaynanasının ve özellikle görümcesinin sürekli psikolojik baskısına maruz kaldı. Sürekli eleştirildi, küçümsendi ve değersiz hissettirildi. Görümcesi ise oldukça kıskanç bir insandı. Çünkü Süreyya gerçekten çok güzeldi. Öyle ki evlendikten sonra bile kaynanasıyla evde temizlik yaparken Süreyya'ya görücü gelmişti. Güzelliği bu kadar dikkat çekiyordu. Bu durum görümcenin kıskançlığını daha da artırdı. Diğer tarafta Mehmet Ali vardı. Ama Mehmet Ali evliliğin sorumluluğunu alan bir eş gibi davranmadı. Üniversiteye gidip geldi. Çalışmadı, hiçbir şeyle ilgilenmedi. Sanki evlenmemiş de hayatına aynı şekilde devam ediyormuş gibiydi. Zaten ailesinin evinde yaşıyordu ve herhangi bir sorumluluk almak zorunda hissetmiyordu. Eskilerin bir sözü vardır, kaçan kızın değeri olmaz denir. Ve bu evde Süreyya'nın gerçekten bu bakış açısıyla değerlendirildiği çok net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Zaman geçti. Bir süre sonra Süreyya ve Mehmet Ali'nin bir çocukları oldu. Bu noktadan sonra Mehmet Ali'ye artık baskı yapmaya başlandı. Evlisin, aile kurdun, artık çalışman gerekiyor denildi. Üniversiteyi bırakması ve bir işe girip para kazanması istendi. Çocuklarının doğmasıyla birlikte Mehmet Ali çalışmak zorunda kaldı. Ama doğan çocuk sağlıklı değildi. Bir erkek çocukları oldu. Fakat çocuk astım hastası olarak dünyaya geldi. Bu yüzden uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Aile, yıllarını bu çocuğun sağlığıyla uğraşarak geçirdi. Aradan zaman geçti, çocuk yavaş yavaş iyileşti. Ve birkaç yıl sonra, ikinci çocukları dünyaya geldi. Bu kez bir kızları oldu. Ve o kız aslında burada hikayesini anlatacağım Duygu. Bir çocuğun kim olacağını belirleyen en önemli şey içine doğduğu evdir. Duygu dünyaya geldiğinde çok sağlıksız bir aile düzeninin içine doğdu. Evde ihmal eden ebeveynler vardı. Babası Mehmet Ali son derece sorumsuz biriydi. Kumar bağımlılığı vardı. Günlerini ve gecelerini çoğunlukla dışarıda geçiriyordu. Eve karşı hiçbir sorumluluk almıyordu. Sürekli borç yapıyor ama bu borçları ödemiyordu. Bununla da kalmıyor, Süreyya'yı aldatıyordu. Anne tarafında ise Süreyya vardı. Ama Süreyya güçlü bir anne değildi. Çok küçük yaşta evlenmişti. Daha kendi hayatını bile anlayamadan bir ailenin içine girmişti. Üstelik evin içinde sürekli baskı ve şiddet vardı. Bu yüzden çocuklarına sahip çıkabilecek gücü kendinde bulamıyordu.
Süreyya zaman zaman bu durumdan şikayet etti. Ama her seferinde karşılığında şiddet gördü. Evde sürekli bir kavga vardı. Bağırışlar, tartışmalar, yüksek sesler. Hiç bitmeyen bir huzursuzluk hakimdi. Bu ev, bir çocuk için güvenli bir yer değildi. Burada bir detayı özellikle eklemek gerekiyor. Süreyya, Duygu'ya hamileyken bu bebeği istemedi. Aldırmak istedi. Ama kendi annesi buna izin vermedi. Onu ikna etti ve bu kararından vazgeçirdi. Yani Duygu, daha anne karnındayken istenmeyen bir bebekti. Aslında onun hikayesi daha doğmadan başlamıştı. Duygu doğduktan sonra, bir süre sonra aile bulunduğu evden ayrıldı. Mehmet Ali memur olarak atandı ve başka bir şehre taşındılar. Artık kendi evlerinde yaşıyorlardı. Ama ev değişse de, yaşananlar değişmedi. Süreyya, eşinin eve bakmaması nedeniyle çalışmak zorunda kaldı. Yatılı işlere gidiyordu. Yaşlı bakım işleri yapıyordu. Bu yüzden evde kalamıyordu. Oğlu artık biraz daha büyüktü. Onu babasının yanında bırakabiliyordu. Ama Duygu henüz çok küçüktü. Bu yüzden sütten kesildiği dönemde, yani daha 5-6 aylık bir bebekken, Duygu'yu anneannesine bıraktı. Duygu birkaç ay boyunca anneannesinin yanında kaldı. Daha küçücük bir bebekken. Anne sıcaklığından, annesinin koynundan, o temel bağdan mahrum kaldı. Aslında bu, onun ilk terk edilişiydi. Duygu'nun yaşadıklarını anlamak için onun çocukluğuna biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Bir süre sonra Duygu'nun anneannesi artık ona bakamayacağına karar verdi. Bunun üzerine Süreyya, Duygu'yu tekrar yanına aldı. Ama çalışmaya devam etmek zorundaydı. Bu yüzden Duygu'yu bir bakıcıya verdi. Sadece Duygu'yu değil, oğlunu da onun yanına bıraktı. İki çocuk birlikte bakıcının yanında büyümeye başladı. Duygu'nun çocukluğu bu şekilde geçti. Ya anne babasından uzakta, başkalarının yanında ya da onların yanındayken kavga ve şiddetin içinde. Evde olduğu zamanlarda sürekli tartışmalar vardı. Bağırışlar, huzursuzluk, güvensizlik. Bu yüzden Duygu hiçbir zaman kendini güvende hissetmedi. Hiçbir zaman gerçekten rahat olduğu bir ortamı olmadı ve hiçbir zaman sağlıklı bir bağlanma geliştiremedi. Aslında Duygu bu dönemlerde çok derin bir yalnızlığın içindeydi. Ama henüz çok küçüktü. Daha 7 yaşındaydı. İçinde hissettiği duyguları anlamlandıramıyordu. Bu yüzden her şeyin böyle olduğunu sandı. Bütün ailelerin böyle olduğunu düşündü. Ve yalnızlık onun için normalleşti. Annesi evde olduğu zamanlarda ise sürekli temizlik yapıyordu. Duygu okuldan geldiğinde çok heyecanlı oluyordu. Gün içinde yaşadıklarını anlatmak istiyordu. Ama Süreyya onu dinlemiyordu. Temizlik yapmaya devam ediyordu. Duygu anlatıyordu. Ama karşılık bulamıyordu. Sanki söyledikleri önemli değilmiş gibi davranılıyordu. Süreyya için annelik, çocuğu doyurmak, giydirmek ve büyütmekti. Ama Duygu'nun duygusal ihtiyaçlarının hiç farkında değildi. Duygu'nun hayatında bir kırılma noktası daha yaşandı. Bir gün Süreyya artık bu şiddete daha fazla dayanamadı. İstanbul'a çalışmaya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. O gün gitti ve geri gelmedi. Aradan günler geçti. Sonra haftalar, sonra aylar ama Süreyya dönmedi. Duygu sürekli babasına sordu. Annem ne zaman gelecek? Babası her seferinde başka bir şey söyledi. Haftaya gelecek, şu gün gelecek, bugün gelecek. Zaman uzadıkça Duygu huzursuzlanmaya başladı. Annesi neden gelmiyordu? Neredeydi? Ama babası her seferinde ona umut vermeye devam etti. Duygu ise beklemeye başladı. Evlerinin önünde bir bakkal vardı. Duygu sık sık oranın köşesine gidiyordu. Yoldan geçen taksileri izliyordu. Her gelen taksiye dikkatle bakıyordu. İçine bakıyordu. Acaba annesi onların içindeydi? Her seferinde umutlanıyordu. Ama her seferinde yanılıyordu. Duygu, annesinin gidişinden sonra çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Neden gitmişti? Neden gelmiyordu? Ama hissettiği şey çok netti. Annesini çok özlüyordu. Daha 7 yaşındaydı. Bu kadar büyük bir duyguyu taşıyabilecek yaşta değildi. Ve o yaşta çocuklar yaşananları anlamlandıramadıkları için çoğu zaman suçu kendilerinde ararlar. Duygu da öyle yaptı.
Acaba ben çok mu yaramazlık yaptım? Acaba ben kötü bir çocuk muydum? Diye düşünmeye başladı. Kendini suçladı. Aslında hiçbir suçu yoktu. Ama o bunu bilmiyordu. Ve o günlerde Duygu'nun içinde bir şeyler değişmeye başladı. Küçücük yaşında kendini sorgulamaya, kendini suçlamaya başladı. Aradan 4 ay geçti. Annesi hala gelmedi. Bir gün eve Duygu'nun daha önce hiç görmediği bir kadın geldi. Kadın babasıyla oturdu, sohbet etti. Duygu onu uzaktan izledi. Sonra öğrendi ki bu kadın onun halasıydı. Kadın Duygu'ya çok sıcak davrandı. Onunla tatlı tatlı konuştu. Kucağına aldı, sevdi. Duygu için bu ilgi yabancı ama aynı zamanda çok çekiciydi. Kadını güzel buldu. Sevdi. Çünkü biri sonunda ona ilgi gösteriyordu. Ama kısa bir süre sonra Duygu'nun anlamadığı bir şey oldu. Bir anda eşyaları toplandı. Valizi hazırlandı. Ve Duygu bu kadınla birlikte yola çıktı. Duygu henüz bir çocuk olduğu için yaşananları tam olarak anlamlandıramıyordu. Ama hayatında bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Bu değişiklik içinde bir yandan huzursuzluk yaratırken bir yandan da garip bir heyecan oluşturuyordu. Halasıyla birlikte otobüse bindiler ve başka bir şehre gittiler. Sonra halasının evine ulaştılar. Ev kalabalıktı. Misafirler vardı. Duygu, halasının çocuğuyla tanıştı. Onunla yaşıt bir çocuktu. Her şey çok farklıydı. Farklı bir ev, farklı insanlar, farklı bir düzen. Zaten annesinden ayrıydı. Şimdi bir de babasından ayrılmıştı. Ne olduğunu anlamıyordu. İçinde birçok duygu vardı ama hiçbirini tanımlayamıyordu. Bir süre sonra ona söylediler, "Artık burada kalacaksın. Bizimle yaşayacaksın." Ve Duygu, onlarla yaşamaya başladı. Yeni bir okula başladı. Yeni bir hayata girdi. İlk zamanlarda halası ona iyi davrandı. İlgiliydi, sıcak davranıyordu. Ama bu çok uzun sürmedi. Zaman geçtikçe halasının tavırları değişmeye başladı. Daha disiplinli, daha sert, daha agresif birine dönüştü. Her şeyin kendi kontrolünde olmasını istiyordu. Evdeki düzen, kurallar, davranışlar, her şey onun istediği gibi olmalıydı. Ve en önemlisi, Duygu'nun anne ve babasıyla görüşmesini istemiyordu. Bunu da hep onun iyiliği için yaptığını söylüyordu. Aklını karıştırmasınlar, diyordu. Ve işte başından beri bahsedilen o görümce. Bu kadındı. Duygu henüz 7 yaşındaydı. Bu kadar şeyi bu yaşta yaşamış bir çocuktu. Annesi gittikten sonra 4 ay boyunca babasıyla yalnız kaldığı dönemde bakımı iyice ihmal edilmişti. Kendi haline bırakılmıştı. Saçları bu süreçte bitlenmişti. Halasının yanına geldiğinde ise halası onun saçlarındaki bitleri tek tek ayıkladı. Duygu, olayların tam olarak ne zaman değiştiğini hatırlamıyordu. Ama halasının davranışlarının değiştiğini çok net hissediyordu. Artık eskisi gibi değildi. Başlarda gösterdiği ilgi yerini sertliğe bırakmıştı. Duygu'nun yaptığı en küçük yaramazlıklar bile hoş karşılanmıyordu. Oysa bunlar normal bir çocuğun yapabileceği şeylerdi. Ama halası için öyle değildi. Sürekli onu eleştiriyordu. Onun normal bir çocuk olmadığını ima ediyordu. "Sen sorunlu bir çocuksun," der gibi davranıyordu. "Diğer çocuklar gibi değilsin," mesajını sürekli veriyordu. Duygu ne yaparsa yapsın yeterli olmuyordu. Halasının söylediklerini yapmadığında ya da yapmak istemediğinde aşağılanıyordu, küçümseniyordu ve zamanla Duygu gerçekten sorunlu bir çocuk olduğuna inanmaya başladı. Bir gün birlikte bir avmaya gittiler. Bu, Duygu'nun hayatında ilk kez bir avmaya gidişiydi. Her şey onun için yeniydi. Büyük, kalabalık, ışıklı. Ama bir anda kendini yalnız buldu. Halasını kaybetmişti. Etrafına baktı. Ama kimse yoktu. Korkmaya başladı. Ve avının ortasında ağlamaya başladı. Oradan geçen bir kadın onu fark etti. Yanına geldi. Duygu'yu alıp danışmaya götürdü. Danışmadan anons yapıldı. Bir süre sonra halası geldi. Duygu'yu aldı. Ama onu diğerlerinin yanına götürürken, kimse görmeden, fark ettirmeden, kolunu, etini çimdikleyerek ona fiziksel şiddet uyguladı. Duygu zaten kaybolduğu için korkmuştu. Ama şimdi bir de nedenini anlamadığı bir şekilde cezalandırılıyordu. Ne yaptığını bilmiyordu.
Neden bunu yaşadığını bilmiyordu ve bunu anlamlandıramamanın acısını yaşıyordu. Bu olaydan sonra fiziksel şiddet artmaya başladı. Duygu artık halasından korkuyordu. Evde en küçük bir şey olduğunda, bir şey kırıldığında, bir şey düştüğünde, bir hata yaptığında kendini korumaya çalıştı. Yalan söylemeye başladı. "Ben yapmadım," diyordu. Ama bunu kötü olduğu için değil, korktuğu için yapıyordu. Ama bu da onu kurtarmıyordu. Halası yalan söylediği için de ona şiddet uyguluyordu. Duygu hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalıyordu. Ve her seferinde aynı şeyleri duyuyordu. "Sen sorunlu bir çocuksun. Sen yalancısın. Sen böylesin. Sen şöylesin." Zamanla Duygu kendisine söylenen bu şeylere inanmaya başladı. Duygu hem anne babasını özlemenin acısıyla hem de halasından korkmanın etkisiyle artık çok zor bir durumdaydı. Koskoca dünyada kendini yapayalnız hissediyordu. Çaresizdi. Yaşına göre çok fazla stres yaşıyordu ve zamanla tırnaklarını yemeye başladı. Bu, onun içindeki gerginliğin bir yansımasıydı. Ama bu da anlaşılmadı. Duygu, tırnaklarını yediği için de cezalandırıldı. Halası için Duygu sorunlu bir çocuktu. Sıkıntılıydı. Normal değildi. Ama kimse durup şunu sormadı: neden böyle davranıyordu? Kimse onu anlamaya çalışmadı. Aslında Duygu'nun ihtiyacı olan şey çok basitti. Biraz sevgi, biraz şefkat, biraz anlaşılmak. Ama bunların hiçbiri yoktu. Duygu, annesini ve babasını çok özlüyordu. Neden gittiklerini anlamıyordu. Neden onu bıraktıklarını bilmiyordu. Neden onu bu kadının yanına gönderdiklerini, neden onu korumadıklarını. Bunların hiçbirini anlayacak yaşta değildi. Sadece hissediyordu. Ve hissettiği şey çok derin bir üzüntüydü. Zaman geçtikçe halasının hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti artmaya başladı. Duyguya sürekli hakaret ediyordu. En basit bir şeyi anlamadığında bile aptal, akılsız, geri zekalı gibi sözler söylüyordu. Ama aynı kadın kendi çocuğuna asla böyle davranmıyordu. Duygu evde adeta günah keçisi haline gelmişti. Halası bütün öfkesini, stresini, hayatındaki her şeyi ondan çıkarıyordu. Ve işin en zor tarafı şuydu: evde bambaşka biriydi, dışarıda bambaşka. Dışarıda son derece nazik, kibar, anlayışlı bir kadın gibi davranıyordu. Duyguya karşı da öyleydi. Bu yüzden kimse Duygu'nun ne yaşadığını bilmiyordu. Kimse görmüyordu. Duygu daha 8 yaşındaydı. Ama halası onun sınıftaki erkek çocuklarla konuşmasını bile istemiyordu. Bir gün okuldan geldiğinde kuzeninin resim çantasını gördü. Masum bir şekilde heyecanla konuştu. "Bundan bizim sınıfta bir çocukta da var, biliyor musun?" Daha sözünü bitirmeden halası sert bir şekilde çıkıştı. "Senin sınıfında erkekler mi var?" 8 yaşında bir çocuk için bile fazla ağır bir tepkiydi. Ama Duygu için bu artık normalleşmeye başlamıştı. Üzerinde sürekli bir baskı vardı. Evde de rahat değildi. Halasına ev işlerinde yardım ediyordu. Ama bu yardım etmekten çok zorlanmaktı. Halası kendi çocuğuna hiçbir şey yaptırmıyordu. Ama Duygu'ya sürekli iş veriyordu. Temizlik yaptırıyordu. Orayı, burayı toplatıyordu. Ne isterse yaptırıyordu. Ve en küçük şeyde bile ona kızıyordu. Sürekli onu suçlayacak bir şey arıyordu. Sürekli aşağılıyordu. Sanki hayatındaki bütün öfkeyi, bütün nefreti ondan çıkarıyordu. Part 1 burada sona eriyor. Duygu'nun hikayesinin devamını Part 2'de göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.